Videoma hoş geldiniz. Bugün size bu çıta pıta bebek elbisesinin yapımını aktaracağım. İlk olarak ölçülerimi vermek istiyorum. En uzun kenardan etek ucuna kadar baktığımızda yaklaşık 45 santim. Hatta şöyle ortadan alacak olursak da 40,5 41'e doğru geliyor. İki kol arasındaki mesafe ise 30 santim. Bu ölçülerle beraber 1-2 yaş arası için daha uygun olacaktır diye düşünüyorum ama videonun detayında da tekrardan ölçülere değindim. Daha büyük veya daha küçük boyutlarda yapmak isterseniz devamında bakabilirsiniz. Elbise için yaklaşık 2 yumak kullandım. 2 yumaktan geriye bu kadarlık bir ipim kaldı. Benim ipimin uzunluğu 100 gram 360 metre uzunluğundaydı. O yüzden biraz daha ince ve uzun bir ip tercih ettim. Ve 2 yumaktan da geriye bu kadar kaldı. Ama siz daha kalın bir ip tercih ederseniz veya 250 metre uzunluğunda bir ip tercih ederseniz 2 yumaktan daha fazla gidebilir. O da etek kısmının yoğunluğuna ve sizin tercih edeceğiniz uzunluğa bağlı olacaktır. Elbisemin arkasını da göstermek istiyorum. Arkasında 3 tane düğme kullanarak bir birleştirme yaptım. İlk başta örgümüzü örerken tepeden başladığımızda trabzanları örüp ters dönerek sıramızı ilerletiyoruz. Ta ki koltuk altına gelesiye kadar. Koltuk altına birleştirmemizi yaptıktan sonra da elbisemizi tek parça halinde dönerek örüyoruz. Şimdi yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar, 100 gram 360 metre uzunluğunda normal bebek örgüler için kullanılan ipimi aldım. Şöyle 3,5 numara tığımı da aldım. Toplamda 95 zincir çekerek örgümüze başlayabiliriz. Toplamda 95 tane zincirimi çektim. Şimdi trabzan yaparak başlayacağız. Ama 1, 2, 3, dördüncüye. Dördüncüye ilk trabzanımızı yapıyoruz. Yaparken de hani inceye tekli almamaya çalışın. Hani alttan 2 tane daha kalın tarafta alırsanız daha güzel bir görüntü olacaktır. Çıkarken de 1, 2, 3'lü trabzan şeklinde çıkıyorum. Yine aynı şekilde trabzanımı yan tarafa yaptım. Şu baştaki ördüğümüz 3 tane zinciri de trabzan olarak sayacağız. Yani 1, 2, 3 tane trabzanımız var. 15 tane trabzan yapıp gelelim. 15 tane trabzanımı yaptım. Burası benim ön yüz için ayırdığım kısım. 2 zincir çekiyorum araya. Hemen bir sonrakine de toplamda yan yana 19 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle birinci trabzanım. Bunlar da hem o köşe noktaları, bir yandan da arttırma yerimiz olacak. Bu da bize köşeli kıvrımlı bir yapı verecek. 19 tane trabzanımızı yapıp gelelim. 19 tane trabzanımı yaptım. Buradaki yaptığımız gibi bir köşe noktası daha koyacağız. Araya 2 zincir. Hemen bu trabzanın olduğu yere değil de sıradaki zincirime trabzanımı yapıyorum. Şöyle yine ikişer iple kalın noktadan alacağım. Burada da 25 tane trabzan yapacağız. Ve sonra da ön kısmı bitirmiş olacağız. 25, araya yine 2 zincir, 19 tane, araya 2 zincir ve 15 tane ile de trabzanlarımızı bitireceğiz. Ben sıra sonunda tekrardan sayıları veriyor olacağım. Şu anda ben ilk sıramı bitirdim. Tekrardan sayıları vereyim. İlk başta 15 trabzan, araya 2 zincir çekip bir sonrakinden başlayarak 19 trabzan, yine araya 2 zincir çekip bir sonraki trabzandan zincirden başlayacak şekilde 25, tekrar 19 ve tekrar 15. Şöyle sayılarımı da vereyim. Eğer siz beden büyütmek veya küçültmek isterseniz şu şekilde 93 tane trabzanımız var ilk sıra için. Ama baştaki 3 zincirde bir trabzandan saydığımız için 95 zincirle başladık. Dediğim gibi 15, 19, 25, 19, 15. Model bu sayıların üzerine tam oturuyor. Eğer siz daha büyük bir beden isterseniz her bir kenarın üzerine 6 zincir daha eklemeniz lazım. Yani 15 trabzanımız vardı. 6 zincir daha ekledik. Yani 6 trabzan daha ekledik ve 21 oldu. 19'du 6 ekledik 25. 25'te 6 ekledik 31. Bu sayılarda toplamdan 123 trabzan veya 125 zincirle başlayabilirsiniz. Eğer daha küçük bir beden isterseniz tam tersi 6'şar zincir çıkartaraktan ilerletiyoruz. Yani 15 ile başlamıştık, 6 çıkardık, 9 kaldı. 19'a başlamıştık, 6 çıkardık, 13 kaldı gibi. Burada da 63 trabzanla ilk sırayı bitiriyoruz. Yani başlangıçta 65 zincir çekiyoruz. Benim bu örgüm 1 yaş civarı. Eğer bu ölçüleri kullanırsanız 3-6 ay gibi düşünebiliriz. Burada da artık 2 yaşa doğru giden bir örgü olacaktır.
Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Burada da yine 3 tane zincirle bir üst sıraya geçeceğiz. Örgümüzün başında ve sonunda şu şekilde de döndüm. 3 tane trabzanımız olacak. Bu zincirleri trabzan olarak sayacağız. O yüzden o da bu noktaya ait olduğu için ikinciden başlıyoruz. İkinci trabzanım ve yanına da üçüncüyü yapıyorum. Örgünün her zaman başında ve sonunda bu şekilde 3 tane trabzanımız olacak. Şimdi ilk sıra için aralarda her zaman 2 zincir çekerek 2 tane de trabzanımı 1 2 atlıyorum. Üçüncüye geliyorum. Üçüncüye de bir tane trabzanımı yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Şu şekilde arada 2 zincirimiz var. Her zaman 2 zincirle ilerleteceğiz. Yine 2 zincirimi daha çekiyorum. Burada da yine arada 2 tane trabzan atlayıp üçüncü sık iğnemizi yapacağız. 1 2 üçüncüye sık iğne yapıyorum. Tekrardan 2 zincir, 1 2 üçüncüye trabzanım, araya 2 zincir, yine aynı noktaya da tekrardan trabzan. Aslında örüntümüz bundan ibaret. Aralarda 2 zincir, önce bir V şeklinde oturtturacağız. Araya da sık iğneyle de tekrardan V'mizi kapatacağız. Burada açıp burada kapatacağız. Delik kısmına da gelince büyütmemizi yapacağız. 2 zincirimi çektim. Şimdi sık iğne yapmam gerekiyor. 1 2 3. Bu sık iğneler de her zaman bu deliğin, yani bir öncekinde ayırdığımız bu V kısmının bir başına gelecek, bir sonuna denk gelecek. Aslında oradaki 6 sayısını çıkarmamızın sebebi de o. 2 zincir çekiyorum. Bu deliğin içerisine V yapacağız. Bir trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrardan trabzan ve 2 zincirle sıranın başına ilk trabzanımıza da sık iğnemizi yapıyoruz. Modelimiz bundan ibaret. İlk sırada 2 zincirle başladık. 2 trabzan, sık iğne, 2 trabzan, sık iğne ve şurada da bir V'miz var. Aralarda da hep 2 zincir. Bu şekilde hep ilerleteceğiz. Sayı kontrolünde hani eğer buradaki sık iğneler başına ve sonuna denk gelmiyorsa bir yerde sayı hatası yapıyorsunuzdur. Hani onu da kontrol etmek için iyi olacaktır. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerletelim. Sıra sonuna kadar geldim. Başlangıçta 3 tane trabzandan sonra 2 zincir çekip direkt trabzanla başlamıştık. Burada da öyle bitmesi gerekiyor. En son V şeklinde trabzanlarımı yaptım. Yine araya 2 zincirimi çekiyorum ve 1 2 3 tane atlayıp trabzanımı yapıyorum. Sonunda da dediğim gibi 3 tane trabzan olması gerekiyor. Birinci trabzanım, ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım. Bu şekilde sıramı da bitirmiş oldum. Örüntümüz de bu şekilde. Bir üst sıraya geçtim. Yine 3 trabzanımı yaptım. Burada sıranın başında ve sonunda bir tane zincir çekerek diğer tarafa geçiyorum. Burada da ağaç görünümü vereceğiz. Bu ikili V'lerin arasına bu defa 3 tane V yapacağız. Ama onu nasıl yapıyoruz? Önce bir tane trabzan yapacağım. Ama trabzan yaparken ilkini aldım, ikincisini aldım. Burada tutuyorum, kapatmıyorum. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Birincisini aldım, ikisini beraber aldım. Şimdi 3 tane oldu ve bu üçünü de beraber kapatıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Yine yaptığım gibi yapacağım. Önce şu ikisini beraber aldım, ipimle tuttum, milimle. Bir tane daha alıp sonra üçünü beraber alıyorum. Bundan bir tane daha yapacağız. Bu bize bir dal görünümü verecek. Aynı yere bir tane yaptım. Bir tane daha yapıp üçünü beraber kapatıyorum. Şöyle bir görüntümüz var. Şimdi burada bir zincirle başlamıştık ama hep aralarda 2 zincir olacak. 2 zincirle de diğer V'mize geçeceğiz ve aynı işlemi tekrarlayacağız. Buradaki V'mizin içine
İkisini beraber şimdi şunu beraber kapatıyorum. Araya 2 zincir. Aynı işlemi 2 kere daha tekrarlayacağım. Şunu beraber aldım. 2 zincir. Burada trabzanı yapmamamızın sebebi daha alan olarak daha az bir alan alması. Yani tek zincirle bağlayınca üstte bir yığılma olmuyor. Öyle ikisini kapattığımızda aslında tek bir zincir çekmiş oluyoruz. Bu örüntümüzü sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu arttırma yerlerimize de yine aynı işlem yapacağız. Çünkü burada da V'miz var. V'mizin üstünde de yine aynı işlem. Yani herhangi bir farklılık olmadan sıra sonuna kadar ilerletebiliriz. Sıra sonuna kadar getirdim. Tekrardan araya bir zincir çekerek 3 trabzanımı yaptım ve çevirip bir 3 trabzan daha yaptım. Bundan sonraki sırada hep aralarda bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çekip hep şu deliklerin tepesine birer tane trabzan yapacağım arasına. Şöyle bir tane trabzanımı yaptım. Yine arada bir zincir. Hemen bir sonraki V'ye bir trabzan daha. Yine arada bir zincir. Hemen şu 2 zincirin olduğu yere bir trabzan daha yapıyorum. Hep V'lerin arasını dolduracağız. Sadece arttırma yerimizde biraz farklılık olacak. Onu da şöyle getirince göstereyim. Bir trabzan daha yaptım. Hep aralarda birer zincir çekiyorum. Şimdi şurası bizim V noktamız, yani arttırma noktamız. Yine burada bir tane zincirimi çektim. Buradaki bu defa bu deliğin içerisinde yine V yapacağız. O V'yi de şöyle yapacağız. Bir tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çekip normalde şuraya geçiyorduk. Sadece bu arttırma yerinde aynı deliğe bir trabzan daha yapıyorum. Sonra sadece burası için araya 2 zincir çekiyorum. Bir sonrakine bir trabzan, araya bir zincir, bir trabzan daha. Sadece şurada 2 zincirimiz var. Örüntümüz bu şekilde. Sadece arttırma yerlerinde bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, araya 2 zincir, tekrardan trabzan, zincir, trabzan. Şuradaki arttırma yerlerimizde. Kalanlarında yine bir trabzan, bir zincir şeklinde hep 2 zincirlerin üstüne batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerletelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada şu V'ye trabzanımı yaptıktan sonra şu araya yapmıyoruz. Direkt bu kısmı atlıyoruz. Başlangıçta yaptığımız gibi. Burada 3 tane de kenar kısmımızı yapalım. Şimdi üst sıraya geçtim. 3 trabzanımı yapıp burada her bir zincirin üzerine bir tane trabzan yapıyorum. İsterseniz doğrudan zincirin üzerinde yapabilirsiniz. Ya da şöyle gösterebilirim. Şuradaki zincirin üstüne de batarak yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben biraz daha kolay olması için doğrudan şu şekilde batarak ilerleteceğim. Her bir zincirin üzerine bir tane trabzan, bir de her bir trabzan üzerine bir tane trabzan yapacağız. Bu sırada da. Aslında ilk sırada yaptığımız gibi trabzanları devam ettireceğiz diyebilirim. Yine bir zincirin üstüne bir trabzan ve diğer trabzan üstüne bir trabzan daha. Arttırma yerine kadar gelelim, oraya göstereyim. Arttırma yerimize kadar geldik. Onu da şuradan ayırt ediyorduk. Şimdi araya bir trabzanımı yaptım. Tam şu trabzanın üzerine de trabzanımızı yapalım. Şimdi şurası 2 zincir çektiğimiz yer. Bir öncesinde bir de sonrasında V'lerimiz var. Buralara da yine tekli trabzan ve şuraya bir tane trabzan daha yapıyoruz. Şimdi şu an 2 zincirdeyim. Burada da 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Bir tane trabzanımı yaptım aynı deliğe. Bir trabzanımı daha yapıyorum. V'yi devam ettirmek adına araya 2 zincir çekeceğim. 1, 2, aynı yere tekrardan 2 tane daha trabzan yapıyorum. Ve şunları da yapayım da öyle göstereyim. Trabzanın üstüne trabzan, bir zincirin üzerine trabzan,
ve tekrardan trabzan üstüne trabzan. Şöyle göstereyim. Aslında dönüşümüzü sağlamış olduk. Burada zincirin üstüne trabzan yaptık. Trabzan üstüne trabzan yaptık. Arada 2 tane trabzanım var. 2 zincirim. Tekrardan aynı yere 2 trabzan. Sonra şuradaki trabzan üstüne trabzan yaparaktan aynı örüntüyü devam ettireceğim. Bundan sonrası için aslında model kurulumumuz bu kadar. Şu an biz trabzanların olduğu kısımdayız. Bir üst sıraya geçtiğimizde şu ikinci sırada yaptığımız gibi 2 tane trabzan atlayıp üçüncüye trabzan, çift zincir trabzan, sonra 2 tane trabzan atlayıp sık iğne, bir üst sıraya geçtiğimizde yine şu kurulum, tekrardan bu ve bu derken bu örüntümüzü devam ettireceğiz. Ben bunu yaklaşık 3 sıra kadar öreceğim. Bitmiş halinde size ayrıca göstereceğim. Modelimi toplamda 3 sıra kadar ördüm. Şöyle birinci sıramız, ikinci sıramız, artık üçüncü sıramızın da şu kutucuklarını yaptığımız yerdeyiz. Bundan sonrasında artık koltuk kesimini yapacağız. Önceki işaretleyicilerimi koydum. İşaretleyicilerimi koyarken ilk başta oluşturduğumuz bu V'den devam edip tam bu ağaç dalının ortasına taktım. Buralarda da keza aynı şekilde. Şimdi sıramı devam ettirirken ilk baştaki kutucuklarımı ilk başta olduğu gibi ilerlettiğim için şu an kutucukların olduğu yerdeyim. Araya bir zincir çekerek tekrardan kutucuğumu yapıyorum. Bu kutucuklardan bağlayacağız. İşaretleyicim de benim tam ortadaydı. Şimdi bu ağaç dalının bir bu tarafında bir de bu tarafında V var. Buradakine batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Birleştirirken de ikincisine birleştiriyorum. Yani buranın ilkine, buranın da ikincisine. Arada da yine bir zincirim var. İşaretleyicimin bir sağından bir solundan gibi düşünebiliriz. Tekrardan modelimi bir sonraki işaretleyicime kadar ilerletiyorum. Bir sonraki işaretleyicime kadar geldim. Burada dediğim gibi işaretleyicinin öncelikle sağ tarafına yapıyorum trabzanımı. Sonrasında araya bir zincir çekip bir sonraki işaretleyicime gidip onun da sol tarafına yapıyorum. Arada bir zincirimiz var. Bu şekilde birleşimlerimizi de yapmış olduk. Ön kısmı da bitirebiliriz. Sıra sonuna kadar geldim. En son 3'ü trabzanımda yaptım. 3 tane zincir çekerek de üst sıraya geçiyorum. Örgümü de şöyle çevirdim. Burada şu iki kısmı artık birleştirmemiz lazım. Çünkü elbisemiz tek bir parça şeklinde ilerliyor. Burada birleştirirken de bu bizim zaten ilk trabzanımızdı. Şöyle ikinciye trabzan yaparken tam orta noktaya bunun da orta noktasıyla birleştireceğiz. Şöyle arkadan bir daha göstereyim. Bunu tam orta noktasına trabzan yapıyormuş gibi battım. Bunun da tam orta trabzanıma bu şekilde denk getirdim. İkisini tek bir trabzan gibi ördüm. Birleşimi yapmış oldum. Bir tane daha yapıyorum. Üçüncü trabzanıma bununla sıranın en başına ikisini birleştirip tek bir trabzan gibi örüyorum. Bundan sonrasında bu sıra için şurada yaptığımız gibi trabzanlarla bütün kutucuklarımızı dolduracağız. Sıra sonunda görüşelim. Bu arada koltuk altını göstereyim. Normalde çünkü koltuk altlarını hep arttırma yapıyorduk kutucukların içerisinde. Burada artık arttırmamızı yapmıyoruz. Burada da öncelikle şu trabzanımın üstüne bir tane trabzanımı yapmıştım. Yine başını dolayıp birleştirme noktasındaki bir tane zincirin üstüne yine bir tane trabzanımı yapıyorum. Sonra diğer trabzanın üstüne tekrardan trabzanımı yaparak herhangi bir arttırma yapmadan bu sıramı ilerletiyorum. Koltuk altında, diğer koltuk altında da aynı şekilde yapabiliriz. Sıramız bu şekilde ilerliyor. Sıra sonuna kadar geldim. Burada tekli zincirimizin üstüne trabzanımızı yapmıştık. Bundan sonrasında artık üçlü trabzanlara geçtiğimiz için birleştirmemizi yapabiliriz. Birleştirmeyi de kaydırma yöntemiyle buradaki 3 tane zincirin üstüne tepe noktasına şu şekilde kaydırıyorum. Bundan sonrasında artık örgümüz tek parça şeklinde ilerleyecek ve hep aynı yüzde hep bu şekilde sıralarımızı birleştirerek ilerleteceğiz. 3 tane zincir çekerek üst sıraya geçiyorum.
başını dolayıp aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 2 trabzan yan yana olmuş oldu. Araya 2 zincir çekiyorum ve aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir V elde etmiş olacağız. Bu birinci trabzanım. Aynı yere bu da ikinci trabzanım. Şöyle bir V'miz olmuş oldu. Arada herhangi bir zincirimiz yok. 1, 2, üçüncüye tekrardan 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanla bir V daha yapacağız. 2 trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere tekrardan 2 trabzan. Sıra sonuna kadar hep bu şekilde 2 tane atlayıp üçüncüye V'mizi yapacağız. 2 tane atlayıp üçüncüye V'mizi yapacağız. Sıra sonuna kadar gelip burada da birleştirmemizi yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. En son arada bir tane trabzan var ama sorun değil. Buradan da en son şu üçlü zincirimizin tepe noktasına batarak kaydırma yöntemiyle yine sabitliyorum. Hatta şuradan bir tane daha kaydırıp direkt içeride geçebiliriz. Şimdi yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu alt sırada yaptığım gibi V'lerimi tekrar ettireceğim ve bunu 4 sıra boyunca yapacağım. 2 tane trabzanım olmuş oluyor. Yani zincir trabzandan saydım. Araya 2 zincir çektim ve aynı deliğe tekrardan birinci trabzan ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Yani V'mizi devam ettirmiş olduk. Herhangi bir zincir çekmeden diğer deliğe gelip 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaparaktan ilerleteceğim. Birinci trabzanım da ikinci. Şu an ikinci sırayı da bu şekilde kurmuş olduk. Bu bizim birinci sıramızda. 2'deyiz. 3 ve 4 toplamda bu iki trabzanlardan 4 sıra boyunca yapacağız. Sonra arttırmalarımızı yaparak ilerleteceğiz. 4 sıra sonunda tekrar bir araya gelelim. Örgümü ilerlettim. 4 sıra demiştim ama biraz daha bol bir yapısı olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde ördük. Şimdi bir birleştirmemizi yapıp sonra da arttırmamızı yapacağız. Bir 5 sıra kadar da 2 yerine 3 ile ilerleteceğiz. Daha sonra 4 ile 5 ile derken bir yandan da V şeklinde bir görüntümüz ortaya çıkmış olacak. Şimdi şu birleştirmemizi yapalım. 2 trabzandan sonra direkt bir sonrakinin tepe kısmına geçiyorum. Hatta şu yan kısmı onu da şöyle ikişerli alalım. İkişerli alıp yan kısmına kaydırma yöntemine geçmiş oldum. Şimdi her seferinde bu deliklerin ortasına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Kalan trabzanlarımızı arttırdıkça da şu kısımların üstüne doğru oluşturacağız. O yüzden ben tam orta yuvaya geçmiyorum. Buradaki trabzanla kalıyorum ve bunun üstüne 3 zincir yapıyorum. Sonrasında yuvaya geçip trabzanlarımı oluşturuyorum. Yani hep bu 2 zincirin üstünde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Kalan işte 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun. Onlar da hep bu yandaki trabzanların üstüne gelecek. Şu an 3 trabzanımı oluşturdum. Araya 2 zincir çekiyorum. Aynı deliğe 1, 2 trabzanımı yaptım. Üçüncüyü de hemen yanındaki trabzanın üstüne kuruyorum. Yan tarafa geçerken de hemen ikinci trabzanımın üstüne geçiyorum. Bir, ikinci trabzanım, arada 2 zincir, tekrardan 2 trabzan, üçüncüyü de yandaki trabzanın üstüne, şuradaki delikten de anlaşılacağı gibi bu trabzanın üstüne yapıyorum. Şimdi buradakileri ikişerleri 5 sıra yapmıştık.
Şimdi 5 sıra kadar da bunu devam ettirelim. Bir sonraki artışı tekrar göstereceğim. Toplamda 5 sıra daha üçlü trabzanlarımı ilerlettim. Şuradan da sayalım. Burada 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane üçlü trabzanlar. Şimdi buradan kaydırma yöntemiyle zincirimin tepe noktasına batıp birleştiriyorum sıramı. Ve üste geçtiğimde de artık tekrardan arttırma yapacağım. Arttırma yaparken de üçlü trabzandaydık. Şimdi dörtlü trabzanı yapacağız. Onu yaparken de şu ortalarda hep ikişer trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olacaktı. Kalan 2 trabzanın da bu ve buraya gelmesi lazım. O yüzden şöyle yan tarafa kaydırma yöntemine bir tane daha kaydım. Buraya 3 zincir çekerek ilk trabzanımızı elde etmiş oluyoruz. Hemen yanına ikinci trabzanımızı yapıyoruz. 2 tane yapmış olduk. Deliğe de her zaman 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. 1 2 tekrardan 2 trabzanımı daha yapıyorum. 4 tane olması gerektiği için de kalan 2 trabzanın bir tanesini bunun üstüne, bir tanesini de hemen şu trabzanın üstüne yapıyorum. Şimdi hemen yan tarafa geçelim. Onda da 2 trabzan olması gerekiyordu burada. O yüzden ortadakinin üstüne batıp birinci trabzanımı yapıyorum. İkinciyi de hemen yan tarafa. Kalan 2 trabzan. Bu da ortaya gelecek. Bu dörtlü trabzanlardan da toplamda 5 sıra kadar daha yapalım. Sonrasında 5'li trabzan olarak devam edeceğiz. Ben bundan sonrasında arka planda örgümü bitireceğim. Bitirdikten sonra da size en son sayıları ve nerede bitirdiğimi, uzunluğunu ne kadar tuttuğumu da gösteriyor olurum. Bir yandan da 2 trabzanımı yaptım. Hemen yana 3. ve onun yanına da 4. trabzanımı yapıyorum. 4 trabzanlarım da bu şekilde. Hep ortalarda ikişer tane tutuyoruz. Örgümü bitirdikten sonra tekrardan göstereceğim. Kamera arkasında ben örgümü ilerlettim, hatta bitirdim. Size de ölçemi tekrardan vermek istiyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptığımız sıralardan 1 2 3 4 5 sıra kadar yaptık. Sonradan 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzandan da 1 2 3 4 5 sıra yaptık. Tekrardan arttırıp 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzandan da 1 2 3 4 5 kere yaptık. En son arttırmamıza da 5 trabzana geldik. Fakat 5 trabzanlı da 1 2 3 4 sıra kadar ördüm. 5.'yi örmedim, hani hepsini de biraz daha bitirmek istediğim için. Burada son sıraya gelecek olursak, son sırada da burada her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparak, burada herhangi bir boşlukta kalmayacak şekilde artışlarımızı yaparak ilerletiyoruz. Buradaki mantığımız da şu: normalde hep şu aradaki delikleri 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorduk. Burada son sırada bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapıp buradaki 5 trabzanın üstüne de 1 2 3 4 5 kere yaptık. Bu da ortadakiydi. Toplam 6 arttırmamızı da yapmış olduk. Sıra sonuna kadar hep bu şekilde örüp örgümü bitirdim. Arkadaki birleştirme yerini göstermek istiyorum. Ben düğmelerimi de tam bu trabzanların olduğu sıralara ekledim. Bu trabzanların da kendilerini bir delik olarak kullanıp bu şekilde düğmelerimi de geçirmiş oldum. Toplamda 3 tane de düğmeyi kullandım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.